Değerli izleyicilerimiz, sosyal medya hesapları olan Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını kullanan, herkesi çok yakından ilgilendiren bir haberi paylaşacağım ve bir gurbetçi vatandaşımızın Facebook üzerinden tanışmış olduğu kişiyle yaşamış olduğu akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayının, gurbetçi vatandaşımızın paralarının nasıl alındığını tek tek sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sosyal medyada gündem olan isimlerden birkaç tanesi dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla sosyal medya üzerinden tutuklandılar, cezaevine konuldular. Önce onu vereceğim, ardından da gurbetçi vatandaşımızın yaşamış olduğu akıllara durgunluk veren olayı anlatacağım. Eğer sizin de sosyal medya hesaplarınız varsa mutlaka bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip edin. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip vergisi adı altında vatandaştan para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma yaptı. Yani vatandaşa diyorlar ki çekiliş yaptık, siz kazandınız ama bunun bir vergisi var, vergisini gönderin. Ekipler dolandırıcılık şebekesinin kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıklarını ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yanılıyla kandırdıklarını tespit etti. Polis, geçtiğimiz günlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Arkadaşlar, olay çok enteresan. Bunlar Instagram hesabından oyun oynayabilirsiniz, para kazanabilirsiniz diye birilerinin reklamlarını yapıyorlar, paraları alıyorlar. Bu paylaşan kişiler bu reklam neymiş, insanları kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı ilgilenmiyorlar. Neyle ilgileniyorlar? Sadece parayla ilgileniyorlar. Bunlar reklamları yapıyorlar, paraları alıyorlar, influencer diyorlar bunlara, biliyorsunuz. Reklamları sosyal medyalarında görüyorsunuzdur. Sonra da bu reklamını yaptıkları kişilerin iddialara göre dolandırıcı oldukları ortaya çıkıyor. Bakın, tutuklanan Simge Barankoğlu'nun ifadesinde şunlar yer alıyor. Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylemde diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri, yani sıkıntı yaşayanları tanımıyorum, suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını söylediği ifade edildi. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Benim de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiriyle iletişime geçmedim. Para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm diyor. Şimdi bunlar elbette ki Türk adaleti en doğru kararı verecektir arkadaşlar. Bunda bir sorun yok. Şimdi bu kişileri tenzih ediyorum. Sosyal medya üzerinde insanları adeta avlayanlar var. Adeta avlayanlar var. Evet. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de en kolay şey rezillerin vezir olması. Bunlardan bahsetmiyorum, bu kişilerden tenzih ediyorum. Ciğeri 5 para etmeyecek, hiçbir kabiliyeti, yeteneği olmayan insanları sosyal medyada bizim insanlarımız bir şey yapıyorlar. Bunlar da sosyal medyadan para kazanmaya başlıyorlar. İnanın bana, işimden dolayı bunların bir kısmını tanıyorum, biliyorum ya da işimden dolayı bunlarla bir şekilde işler yaptım vesaire. Bunlarla, bu bazı ünlülerle oturup 5 dakika dahi konuşmak istemezsiniz. Bunlar pek çoğu karakter yoksunu, insanlık yoksunu, ciğeri 5 para etmez tipler. Ama sosyal medya
bunları ya da medya bunları adam yerine koyuyor. Bunlar derken bu kişilerden bahsetmiyorum. Genel konuşuyorum. İsim vermiyorum. Tenzih ediyorum bu olaya adı geçenleri. Şimdi arkadaşlar bu milletin rezilleri vezir etmek gibi bir durumu var. Peki bir gurbetçi vatandaşımız nasıl dolandırıldı? Kıymetli izleyicilerimiz, Facebook üzerinden Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız İstanbul'da bir kadınla tanışıyor. Facebook üzerinden. Bunlar konuşmalarını ilerletiyorlar. Daha sonra telefonlarını alıyorlar. WhatsApp üzerinden konuşuyorlar vesaire vesaire. Sonra Almanya'da bulunan vatandaşımız, gurbetçimiz bu kadını görmek üzere İstanbul'a gidiyor. Bu kadın da abisiyle beraber yaşadığını, işte bir senaryo yazıyor. İşte bir iş yerinde çalıştığını, asgari ücretle çalıştığını, evinin kira olduğunu vesaire genel hayatıyla ilgili bilgileri bu Avrupa'da yaşayan vatandaşımıza söylüyor, anlatıyor. İstanbul'da görüşüyorlar, bir araya geliyorlar falan filan. Neyse bu Avrupa'da yaşayan vatandaşımız Almanya'da dönüyor daha sonra Almanya'ya falan. Telefonlar devam ediyor, diyaloglar devam ediyor. Sonra iş evlenelim boyutuna kadar telefonda geliyor, nişanlanalım vesaire. Bu görüşmeler devam ederken Türkiye'de bulunan kadın bu Almanya'daki sözde sevgilisine annem ameliyat olacak. Çok acil bir şekilde benim 100 bin liraya ihtiyacım var. Yaklaşık 10 bin euro. Diyor acil para bulmam lazım diyor. İstemiyor da sen para gönder diyor o mealde yani. Bu kişi de bankadan gidip Almanya'da kredi çekiyor. Bu parayı gönderiyor. Daha sonra işte annen nasıl oldu? İyi oldu sağ ol Allah razı olsun senden senin sayende ameliyat oldu bilmem ne oldu falan paranı ödeyeceğiz falan filan atıyorlar. Gel zaman git zaman sonra Almanya'da bulunan vatandaşımız bu kadına ulaşamıyor. Facebook hesabı kapalı, cep telefonu kapalı, WhatsApp kapalı. Ortak hiç kimse yok. Kimseyi tanımıyorlar. Sonra tabii Avrupa'da, Almanya'da bulunan vatandaşımızın doğal olarak içine bir şeyler düşüyor. Kurt falan değil yani, kobra düşüyor içine. Bir daha bu kadına ulaşamıyor. Arkadaşlar, daha detayı var ama detaya da girmeye gerek yok. Bu kadının bu Avrupa'daki vatandaşımızı nasıl kandırdığının, işte bunlar görüntülü görüşmüşler. Fotoğraf alışverişleri vesairesi olmuş, anlayın siz. Olayı kadın ilerletmiş zaten bilerek, isteyerek bu noktaya taşımak için planlı bir şekilde. 10 bin euroyu da alıyor, ortadan kayboluyor. Şimdi arkadaşlar, sosyal medya maalesef kötüye kullanıldığında bazılarının kabusu olabiliyor. Aslında iyi kullanılırsa bir sorun yok. Her şeyde olduğu gibi iyiye kullanırsan iyi bir şey. Kötüye kullanırsan da kötü bir şey. Ama bazıları kendini o kadar çok kaptırıyor ki şu telefonda yaşıyor arkadaşlar. Sosyal medyada yaşıyor. Bir fotoğraf paylaşıyor. Neden daha az kişi beğendi diye krize girenler var. Daha çok beğenilmek, dikkat çekmek için yapmadıkları hokkabazlık yok bazılarının. Ve bazıları işi o kadar çok ilerletiyorlar ki işte görüyorsunuz bu vatandaşımızın yaşadığı gibi binlerce euro paraları gidiyor. Şimdi bir laf var ya, sen git derdini Marco Paşa'ya anlat. Kime anlatırsan anlat. Hadi dolandırıldım de, hadi şunu yaptım de. Sen o kadını bulana kadar ve işin enteresan tarafı kadın parayı kendi adına göndertmiyor, başka birinin adına göndertiyor parayı. Uyanıklar. Yani hırsız minareyi çalmadan önce kılıfını hazırlar. Bunlar hazırlamışlar. Sosyal medyada tanıştıklarınıza, görüştüklerinize, yazıştıklarınıza çok ama çok dikkat edin derim. Yanlış anlamayın. Benim akıl vermek haddime değil. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ama
Bu ve benzeri olayları bu sıralar arkadaşlar daha çok görüyoruz. Bu pandemi döneminde patladı. İnsanlar evde sarmaya başladılar başkalarını. Ben böyle görüyorum, böyle yorumluyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Sosyal medya insanları maalesef yalan bir dünyanın içerisine çekiyor. Özellikle şu Instagram'a baktığımda herkesin acayip bir hayat yaşadığını, hiç kimsenin sorununun olmadığını, dünyanın en mükemmel insanları olduğunu öyle algılıyorum. Baksan kadınların hepsi makyajlı, bakımlı falan şeyli. Sanki hep böyle yaşıyorlar. Yatağa da böyle giriyorlar. Makyajlı, saçlı, kıyafetli falan öyle algılıyorum. Niye? Yani hiç kimsenin hiçbir sorunu yokmuş gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Yalan dünya. Böyle bir şey yok. Herkes yalancılık yarışına girmiş. Gerçekten öyle. Herkes yalancılık yarışına girmiş. Ya ben desem ki Türkçe Haber'in ya da Emekli TV'nin Instagram hesabını takip edin. 3 kişi çıkmaz. Ama gel bilmem ne ünlünün, hokkabazın sayfasını takip edin deseler 100.000 tane adam çıkar. Niye? Boş işler. Millet boşu seviyor. Türkiye'de kaç tane ünlünün ya da dünyada kaç tane ünlünün yani böyle sana bir faydası var arkadaşlar ya. Nedir yani? Ama maalesef dünya bu noktaya geldi. İnsanları sanal dünyanın içerisinde yönetiyorlar. Maalesef arkadaşlar bu olaylar daha da çok artıyor. Aman siz olun. Kendinize dikkat edin. Benden size söylemesi. Ne paranızı kaptırın. Ne özel bilgilerinizi verin. Ne diyeyim? İnşallah Allah hiç kimseyi kötülerle karşı karşıya getirmez. Bu konuyla ilgili sizin de bir tecrübeniz varsa bize yazabilirsiniz. Ya da bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu yazabilirsiniz. Bizimle bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden ricam lütfen videolarımızı beğenmeniz, bir like atmanız ve kanalımıza abone olmanız. Gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunu da lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunları da gündeme hep beraber taşıyalım.